Türkiye'nin Ege bölgesi içerisinde bulunan Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Didim'de Millet Antik Kenti vardır. Kent, konum olarak Didim Akköy'ün 5 kilometre kuzeyinde ve Balat Köyü yakınında yer alır. Millet Antik Kenti bir zamanlar Büyük Menderes Nehri'nin hemen kıyısında deniz kenarında bulunan bir liman şehriydi. Aradan geçen uzun yıllar sonucunda antik kent artık bir harabe olarak denizden 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu videoda bir zamanların önemli bir şehri olan Millet Antik Kenti'nin tarihçesinden ve kentin yakınlarında bulunan Millet Müzesi'nden bahsedeceğim. Millet'i anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Millet Antik Kenti binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Öyle ki kentteki ilk yerleşim geç Kalkolitik döneme dayanmaktadır. Tarih olarak M.Ö. 4000'in ikinci yarısına denk gelmektedir. M.Ö. 3000'de erken bronz çağında kentin yerleşiminde Batı Anadolu karakteri korunmuştur. Orta bronz çağında Minos etkisi artarak Orta bronz çağı sonu ve geç bronz çağı başında Millet tamamen Minos karakterli bir kent haline gelmiştir. M.Ö. 15. yüzyıl ortalarında Minos milleti Mikenlerin eline geçmiştir. Ardından bir sur ile çevrilen Miken milleti M.Ö. 14. yüzyılın sonunda Hitit kralı 2. Mursili'nin ordusu tarafından tahrip edilmiştir. M.Ö. 1100 civarında Atina'dan gelen koloniciler İyon kenti Millet'i kurmuşlardır. M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda Antik Millet kenti en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde Millet kıyı ve liman kenti olmasının getirdiği avantajlarla özellikle Dardanel, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yer alan 90'ın üzerindeki kolonisiyle desteklediği ticari bir ağ kurmuştur. Millet aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olarak gelişmiştir. Kent bu özelliğinden dolayı daha sonra tarihçi Herodot tarafından arkaik dönemde İonya'nın mücevheri olarak nitelendirilmiştir. Pozitif bilim dallarında atılan ilk adımlar Millet'te gerçekleşmiş ve kent, Millet Okulu olarak adlandırılan İonya felsefesinin merkezi olmuştur. Geç arkaik dönemde Millet'te şehircilik konusunda büyük bir atılım yapılmış ve yeni bir şehir planı uygulanmıştır. Zengin ve ihtişamlı antik Millet, İonya kentlerinin Millet önderliğinde Pers İmparatorluğu'na karşı ayaklanması sırasında yıkılmıştır. Lade Adası yakınında kaybedilen deniz savaşından sonra kent M.Ö. 494 yılında Pers ordusu tarafından kuşatılarak ele geçirilmiş ve tahrip edilmiştir. M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısında Millet geç arkaik dönem şehir planı üzerinde yeniden inşa edilmiştir. Bu dönemde Atina'nın egemenlik alanına giren kent daha sonra tekrar Perslerin ve Karya kralının hakimiyeti altına girmiştir. Büyük İskender şehri Pers işgalinden kurtarmıştır. Helenistik dönemde kent, kendi isteğine bağlı olarak farklı krallıkların yanında yer almıştır. Pergamon krallığının Romalılara geçmesiyle birlikte Millet'te bir Roma kenti olmuştur. Efes, Roma döneminde Asya eyaletinin başkentiydi. Başkent olmasından dolayı bu şehre çok önem verildi. Görkemli binalar ve tapınaklar yapıldı. Bu süre zarfında Roma'ya bağlı olan ve Efes'e yakın sayılabilecek bir konumda olan Millet, Efes'in gerisinde kaldı. Bizans döneminde Millet, piskoposluk merkezi haline geldi ve birkaç önemli kiliseye sahip oldu. Bu dönemde kent ciddi şekilde Menderes Nehri'nin alüvyonları ve su baskını tehdidi altında kalmıştır. Millet son zamanlarını Selçuklu hanedanının bir beyliği olan Milaslı Menteşeoğulları zamanında yaşamıştır. Bir zamanlar önemli bir deniz kenti olması nedeniyle büyük bir güce sahip olan Millet, Osmanlı döneminde liman kenti olma özelliğini yitirmiş. Denize yalnızca Menderes Nehri üzerinden bağlanan sıradan bir kent haline gelmiştir. Millet Antik Kenti bir zamanlar önemli bir liman kenti olmasının yanında filozoflar kenti olarak da adlandırılmaktadır. Antik dönemin en önemli kentlerinden biri olan Millet, güneyde Mısır,
kuzeyde Karadeniz dahil olmak üzere 90'dan fazla koloni kurarak ticaret, sanat ve bilimde çağının öncüsü olmuştur. Milattan önce 6. yüzyılda Miletli filozoflar evren ve insanla ilgili sorulara bilimsel yanıtlar aramışlardır. Bu filozoflar geometri ve matematik bilgisini Mısır'dan, astronomi ile ilgili bilgileri Babil'den almıştır. Topladıkları bilgilerin üzerinde çalışmalar yapmış, bilgileri geliştirmişlerdir. Hem bilimsel hem de felsefi düşüncelerin ışığı altında gerçeği bulma yönünde ciddi adımlar atmışlardır. Antik dönemin 7 bilgesinden ikisi Ionia bölgesinde yaşamıştır. Bunlardan birisi Miletli Thales'tir. Milet'in yetiştirdiği en önemli filozoflardan biri olan Thales, antik kaynaklara göre felsefenin babasıdır. Bir doğa bilimcisi, astronom ve matematikçi olan Thales, her şeyin sudan türediğini ve suya döneceğini savunur. Ona göre su ana maddedir. Düz bir tepsi gibi yerde su üstünde, okyanusta yüzer. Dairenin çapla iki eşit parçaya ayrıldığını, ikizkenar üçgenin taban açılarının eşit olduğunu bulan Thales, geometride Thales teoremi olarak bilinen teoremin isim babasıdır. Thales, M.Ö. 28 Mayıs 585'te meydana gelen güneş tutulmasını ve gün dönümlerini önceden hesaplayıp haber vermiştir. Ünlü Miletli filozoflardan ikincisi ise güneş saatinin mucidi Anaximandros'tur. Ünlü filozof aynı zamanda ilk coğrafi haritayı yapan kişidir. Thales'in ölümünden sonra Milet okulunun başına geçmiştir. Ana maddenin belli bir madde olmayıp sınırsız ve sonsuzluk olduğunu savunmuştur. Yer, Thales'in dediği gibi düz değil, silindir yani yuvarlak bir sütun şeklindedir. Milet'in yetiştirdiği üçüncü büyük filozof olan Anaximenes, matematikçi ve coğrafyacıdır. Güneş saatini geliştirmiştir. Ayın ışığını güneşten aldığını öne sürmüş ve ay tutulması üzerinde doğru tespitlerde bulunmuştur. Yer sarsıntılarının nedeninin yeryüzünün kendisi olduğunu, dışarıdan ona başka hiçbir şeyin etki etmediğini söylemiştir. Milet okulunun son temsilcisi olan Anaximenes'e göre dünya dikdörtgen biçimdedir ve basınçlı hava üzerinde durmaktadır. Ona göre ana madde havadır ve havanın sıkışması ya da gevşemesinden her şey meydana gelmektedir. Milattan önce 6. yüzyılda Milet'te yaşamış filozoflardan Hakataios, tarihçi, coğrafyacı ve aynı zamanda bir kuramcıdır. Bilime yapmış olduğu en büyük katkı yeryüzüne ilişkin bilgileri derlemesidir. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış bir başka Miletli filozof da Leukipos'tur. Bir doğa düşünürüdür ve basit olarak atomun tanımlamasını yapmıştır. Milattan önce 5. yüzyılın tanınmış filozoflarından Arkeleos, ahlaki konular üzerinde düşüncelerinden dolayı Sokrates'in hocası olarak bilinir. Bir diğer önemli kişi ise Miletli tarihçi Dionysos'tur. Milattan önce 5. yüzyılda Milet'in ününü daha da yücelten kişilerden biri de mimar Hippadamos'tur. İlk kent plancısı olarak bilinen Hippodamos, ızgara ya da dama tatlısı adı verilen plan tipini ilk olarak kendi kentinde uygulamıştır. Hippodamus'un adıyla anılan bu kent şemasında dikine kesişen caddeler, bunlar arasında kalan eşit büyüklükteki dikdörtgen ya da kare planlı yapı adalarından oluşmaktadır. Milattan önce 3. yüzyılda Milet'te yetişen bir başka ünlü mimar da Dapnis'tir. Milet antik kenti bir zamanlar sadece önemli bir kent değildi. Aynı zamanda önemli insanları yetiştiren bir kentti. Bu insanlar yaptıkları araştırmalar ve buluşlarla bugün bile adlarını duyurmaktalar. Günümüzde Milet antik kentinin yakınlarında yer alan Milet Müzesi, arkeoloji ve tarih ile ilgilenenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Müzenin adı Milet olmasına karşılık sadece Milet antik kentinde bulunan eserler sergilenmemektedir. Konum olarak Milet antik kentine yakında bulunan Pinere antik kenti ve Didim Apollon tapınağından getirilen bazı eserler de yine bu müzede sergilenmektedir. Müzenin içerisinde sikkeler, süs eşyaları, camdan, topraktan, taştan yapılmış eserler, kıymetli takılar ve pek çok şey sergilenmektedir. Müzenin bahçesinde çeşitli kentlerden getirilmiş taştan yapılma sunaklar, kitabeler, heykel ve lahitler vardır.